Kanser yayılmaya devam ediyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ama yardım etme ihtimali olan biri var. Meksiko yakınlarındaki kliniğimizde 2 kademeli bir program yürütüyoruz. Sonuçlar muazzam. Hayatımı o kurtardı. Yanımızda emin ellerdesiniz. Peki sonra ne olacak? Artık yeni hayatımız başlayacak. John Kramer. Bu tetkiklere göre tümörünüz hiçbir zaman alınmamış. Ne kadar ömrüm kaldı? Birkaç ay. En iyi ihtimalle. Hala yapmam gereken şeyler var. Şimdi oyun oynama zamanı. Hepiniz beni tedavi ediyormuş gibi yaptınız. Ama benim sizler için planladığım şey oldukça gerçek. Bağlayıcı. Hastanın iştahı yerindeyse, kilo kaybı yoksa, avurtları çökmemişse, hastanın yaşama isteği azalmamışsa, ister evre 4 ister evre 44 hiç fark etmez. Bu hasta değildir. Genetik değil, beyin hastalıkları genetik değil, Alzheimer'da genetik değil, Parkinson'da genetik değil, korkmayın. Bunlar genetik diye sizi korkutuyorlar, korkmayın. Korkutarak iş yapılmaz. Bunları başlatan sebepleri ben anlatıyorum. Bunlardan uzak durduğunuz zaman düzeliyorsunuz kardeşim. Kanser de dahil. Kanser de önemli bir hastalık değil. Kanser de grip gibi bir hastalık. Vücudun bağışıklık sistemini çöktüğünü gösteren bir şey. John D. Rockefeller seized U.S. media. He also hijacked U.S. medicine. When it was discovered that drugs could be produced from petroleum, America's top oil mogul ordered his army of propagandists to invert reality accordingly. Medicines used for thousands of years were suddenly classified as alternative, while the new, petroleum-based, highly addictive, and patentable drugs were declared the gold standard. Kemoterapi ne? Hard dalgasına yapılmış bir zehir. Siz bana zehir verseniz, ben size zehir versem 3-5 dakika sonra ölmez misiniz? Ölürsünüz. Nasıl oluyor da 1 seans, 3 seans, 5 seans, 10 seans, 20 seans bu kadar kemoterapi uyguladıkları halde, yani bu kadar zehir verdikleri halde o hücre ölmüyor? Garip değil mi sizce? Çünkü kanser hücre çok zeki. Bir doktor çıktı. Doktor Otto Warburg 1928 yılında yaptı ve Nobel ödülü aldı. Tüm tıp dünyasına da duyuruyorum. Dedi ki kanserli hücreler kan damarları oluşturur. Ne demek kan damarları oluşturur? Kan damarları oluşturur. Yani alın bir ağaç düşün. Toprağın altına doğru ne yapıyor? Köklerini yayıyor değil mi? Kalın kalın kökler görürsünüz, dallar görürsünüz. Niye yayıyor? Suyla buluşmak istiyor. Çünkü hayatta kalmak istiyor. İşte vücudumuzdaki kanser hücrelerde metastaz denilen o yaymayı niye yapıyor biliyor musunuz? Suyla buluşmak istiyor. Kendini iyileştirmek istiyor. Hayatta kalmak istiyor. Eğer ölecek olsa zaten ölürdü. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi şöyle şeyler geliyor sağlık ocaklarından, yani İngiltere'den bahsediyorum, surgery GP, general practice, diyor ki işte bir test yaptırın, şu testi yaptırın, bu testi yaptırın. Hani hatırlıyorsunuz pandemi döneminde deney sıvısına zorlamışlardı ya ısrarla gelin falan diye. Tabii mesela şöyle gönderiyorlar, tamam mı? Efendim bilmem ne testi, işte acaba kanser var mı, kolonda kanser var mı, bağırsakta var mı, içinde sıvı var işte bilmem ne falan var. Kanser genetik değil, beyin hastalıkları genetik değil, Alzheimer'da genetik değil. Bunlar genetik diye sizi korkutuyorlar, korkmayın. Kanserin çözümü sudadır dediğiniz zaman bugün dünyayı saran bütün ve dünyanın en büyük, en pahalı ilacını rafa kaldırmak zorundasın. Kanser aslında bir genetiği bozulmuş bir hücre değil,
oksijenli solunum yapamayan hücredir ki bu 1924 yılında bu bilgiyi tespit eden arkadaşımız Doktor Warburg, kendisine Nobel ödülü verilir ama bir köşeye koyulur. Kimse ilgilenmez bununla. Sanayi geliştiği için mi yoksa Yani- kazanç tüccar meselesi mi? Tabii yani siz şimdi kanserin çözümü sudadır dediğiniz zaman bugün dünyayı saran bütün ve dünyanın en büyük, en pahalı ilacını rafa kaldırmak zorundasınız. John D. Rockefeller, Amerika Birleşik Devletleri medyasını ele geçirdiği sıralarda Amerikan tıbbını da gasp etti. Petrolden ilaç üretilebileceği keşfedildiğinde Amerika'nın en büyük petrol patronu propagandacı ordusuna gerçekliği tersine çevirmelerini emretti. Binlerce yıldır kullanılan ilaçlar birdenbire alternatif olarak sınıflandırıldı. Yeniler ise yani petrolden üretilmiş, yüksek derecede bağımlılık yapan ve patentlenebilir ilaçlar altın standart ilan edildi. Hitler için savaş kimyasalları üreten Alman ilaç şirketini satın aldıktan sonra Rockefeller doğal tedavi yöntemlerini bilim dışı sahtekarlık olarak ilan ettirmek için siyasi gücünü kullanarak kongreye baskı yaptı. Rockefeller, daha sonra Amerikan Tabipler Birliği'nin kontrolünü ele geçirdi ve sadece kendisinin onayladığı eğitim programının öğretilmesi koşuluyla en iyi tıp okullarına muazzam bağışlar yapmaya başladı. to cure almost every cancer on earth. And Dr. Antonio Jimenez, he's got clinics in Tijuana and in Cancun, and he's been curing for 35 years people all naturally from any cancer on earth. And you need to start giving her food grade hydrogen peroxide orally. It is known, if you study with me, you'll learn why. Every cancer on earth is either parasitic or created by venoms, and hydrogen peroxide is a cure for both. How much hydrogen peroxide? Is that strong? It's food, how much, a teaspoon or what? Yep, food grade hydrogen peroxide, you can get it at earthharmony.com. It's 6% food grade hydrogen peroxide. We actually helped develop that to make sure it was clean, pure, non-toxic. So you take that and you actually only put like 3 to 4 drops in 6 to 8 ounces of water. And then you drink that, upwards of 20 drops. Bunu götürüp geri vereceğim, iade edeceğim. Çünkü arkadaşlar hatırlıyorsunuz o Covid döneminde deney sıvısı. Sonra Covid oluyorlardı. Uzak duracaksın arkadaşlar. Bakın bu şap hastalığı çıktı değil mi? Zavallı bizim büyükbaş, küçükbaş hayvanlara. Arkadaşlar aşıyı vurduğu için şap hastası oluyor. Zavallı hayvanlar yerde sürünüyor. Ama o şap aşısının olmasa hiçbir şey olmayacak. Doğal devam edecek arkadaşlar. Bu testlerden, meslerden, şuradan buradan, yok tomografiydi bilmem neydi, MR'dı, işte efendim gelin erken teşhis olun diyorlar yani. Erken teşhisi de kullanmıyorlar biliyorsunuz. Uydurukça tanıyı kullanıyorlar. Ne demekse tanı. Bunu bilsin. Onlar bir takım patoloji raporlarında hastayı hiç görmemiş meslektaşlarımızın verdikleri notlardan ibaret değiller. Bu tarafı da özellikle altını çiziyor. Bakın hiçbir patolog hastayı görmez. Sadece önüne bir takım hastanın parçaları gider. Alınmış tumor dokusu falan filan. Buradan hastaya bir gelecek biçmeye çalışır. Külliyen yalan ve yanlıştır. Aynen böyle külliyen yalan ve yanlıştır. Çünkü hastayı görmeden bir şey söyleyemezsiniz. Hiçbir konseyde tartışıp geleceğine, tedavilerine karar verdiği hastayı da görmez. O yüzden konseylere artık ne güveniyorum ne de giriyor. Çünkü hiçbir şeyini görmedikleri adamın kağıt üstünden verilerini asistanın, daha 1. yıl asistanının aktardığı bilgi çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyor. Bundan bir şey çıkmaz. Kanser kötü hastalık değildir. Kanserin hakikaten önlemek mümkündür. Ve de kanser genetik değildir. Kanser öldürmüyor, kanser ilaçları öldürüyor. Farkında mısınız? Kemoterapi öldürüyor, bunu bütün dünya kabul etti artık. Kanser öldürmez, kanser ilaçları öldürüyor. After buying the German pharmaceutical company that manufactured chemicals of war for Adolf Hitler, Rockefeller leveraged his political influence by pressing Congress to declare natural healing modalities unscientific quackery. Rockefeller then took control of the American Medical Association and began offering massive grants to top medical schools under the mandate that only his approved curriculum be taught. Any mention of the healing powers of herbs, plants, and diet was erased from most medical textbooks. Doctors and professors who objected to Rockefeller's plan were crucified by the media, removed from the AMA,
and stripped of their license to teach and practice medicine. Those who dared to speak out were arrested and jailed. Evet. Kanser cinayetleri. Of, başlığa bak. Evet, bu bir tıp kitabı aslında. Yani buna cüret etmem gerektiğini düşündüğüm için yazdım. Onkoloji Derneği beni şikayet etti savcılığa. Bitkilerin, otların ve diyetin iyileştirici gücünden bahsedilmesi çoğu tıp kitabından silindi. Rockefeller'ın planına muhalefet eden doktorlar ve profesörler medya tarafından çarmıha gerildi. Amerikan Tabipler Birliği'nden atıldı ve tıp öğretme ve uygulama lisansları ellerinden alındı. Konuşmaya kalkanlar tutuklandı ve hapse atıldı. Petrol bazlı ilaçların kansere neden olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkmaya başlayınca, John D. Rockefeller bu bilginin örtbas edilmesini sağlamak için Amerikan Kanser Derneği'ni kurdu. Doktor Ali Vural Cengiz, 2018 yılında Amerika ve Japonya'dan iki bilim adamı immuno-onkoloji adı verilen yeni bir tedavi yöntemini geliştirip kanserin tedavisi konusunda tıpta Nobel ödülü almışlar. Nezle gibi tedavi edilebileceği anlamına geliyor. Korkutarak iş yapılmaz. Bunları başlatan sebepleri ben anlatıyorum. Bunlardan uzak durduğunuz zaman düzeliyorsunuz. Kanser de dahil. Kanser de önemli bir hastalık değil. Kanser de grip gibi bir hastalık. Evet, o sanayi bir anda... Şimdi dolayısıyla bizim bu sözümüzü duyan ve az önce dediğimiz gibi gerçek her zaman huzur vermez dedik ya. Gerçekten huzursuz olanlar bize soracaklar nasıl oluyor diye. Evet. Erken teşhis edilirse çabuk önlenir mi? Geçeceksin arkadaşım onu. Geçeceksin. Başladığı an zaten, düştüğün an hastaneye 2 sene arkadaşlar. 2 sene. Yani anneme, rahmetli anneme biyopsi yaptırdığıma öyle pişmanım ki, o biyopsiyi yaptırmasak, o lanet olası kemoya falan başlamasa var ya, çok daha uzun yaşayacaktı. 68 yaşında vefat etmeyecekti. O biyopsi var ya, o biyopsi. Hikayede geçen olay, kişiler, yer ve zaman hayal ürünüdür. Gerçek hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Bu hikaye tıbbi bilgi ya da tıbbi tavsiye içermemektedir. Uzak diyarlarda zamanın su gibi aktığı, doğru bilgilerin öldürüldüğü, yalanların yaşatıldığı, doğru söyleyenlerin bulunduğu, yalan söyleyenin ağa, paşa, bey olduğu kasabadan hallice Vücut diye bir köy varmış. Vücut köyü sakinleri çok ahmakmış. Kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmiyorlarmış. İyileri hapse atıyor veya öldürüyor, kötüleri idareci veya zengin yapıyorlarmış. Vücut köyünde Birleşmiş Milletler diye gaddar bir adam varmış. Bu adam Vücut köyü sakinlerinin en büyük düşmanıymış. Gel gör ki Vücut köyü sakinleri Birleşmiş Milletler'in düşman olduğunu bilmiyorlarmış. Birleşmiş Milletler öyle bir düşmanmış ki dünyaya onun kadar zalim bir adam henüz gelmemiş. Bebekleri anne karnında öldürüyor, doğan bebekleri ve çocukları kaçırıyor, öldürüyor, organlarını alıyor, yetişkinleri köle olarak çalıştırıyor, organlarını alıyor, sürekli yanlış bilgiler veriyor, gıda diye zehir, ilaç diye zehir, sinek öldüreceğiz diye sokak aralarına zehir, su diye klor yani çamaşır suyu yani zehir veriyormuş. When evidence began to emerge that petroleum-based medicines were causing cancer, Mr. Rockefeller founded the American Cancer Society, through which he suppressed that information. John D. Rockefeller is duly credited as the founder of the pharmaceutical industry, and the reason that medical error is currently the 3rd leading cause of death in America. Every year, the pharmaceutical industry spends at least twice the amount as big oil to influence laws, policies, and public perception. Thanks to Mr. Rockefeller, the architect of American monopolies, no industry has more power over our lives than Big Pharma. Birleşmiş Milletler'e çalışan herkes Birleşmiş Milletler'den yüklü maaş alıyormuş. Birleşmiş Milletler'den maaş alan herkes Vücut köyü sakinlerine acımasızca saldırıyormuş. Vücut köyü sakinlerine en çok saldıran Birleşmiş Milletler memurları beyaz önlük giyiyorlarmış. Aslında ilk önlükleri siyahmış. Katil ve zalim oldukları anlaşılmasın diye beyaz önlük giyerek iyi oldukları görünümü verip Vücut köyünü kandırıyorlarmış. Birleşmiş Milletler Vücut köyü sakinlerini kandırmak için okulları kullanıyormuş. Okulda yalanları doğru, doğruları da yalan olarak öğrenen ahmak bir nesil yetişiyormuş. Vücut köyünün en ahmakları en çok okula gidenleriymiş. Söylenilen doğru sözleri bir türlü idrak edemiyorlarmış. Vücut köyünde Kanser diye yardımsever olan iyi bir adam yaşıyormuş. Kanser, Vücut köyünün Birleşmiş Milletler denen zalim bir adam ve Birleşmiş Milletler'in zalim memurları tarafından Firavundan daha beter eziyetlere uğradığını görüyor ve üzülüyormuş.
Birleşmiş Milletler anne karnındaki sağlıklı bebekleri sakat doğacak diye öldürüyormuş. Uyanıklar sokağa kendilerini ve çocuklarını Birleşmiş Milletler ve memurlarından koruyarak sağlıklı, ahlaklı, imanlı, kültürlü, güzel bir hayat yaşıyorlarmış. Doğal besleniyor, klorlu su içmiyor, Birleşmiş Milletler'in ilaç diye yutturduğu zehirleri almıyor, temiz havada geziniyor, doğru bilgileri araştırıp buluyor, hayatlarına tatbik ediyorlarmış. Kanser, vücut köyü sakinlerini Birleşmiş Milletler'in zehirlerinden nasıl koruyacağını düşünüyormuş. Çünkü Birleşmiş Milletler'in zehrini alan herkes ya hastalanıyor, ya sakatlanıyor ya da ölüyormuş. Kanser, aylarca, yıllarca düşünmüş ve aklına bir fikir gelmiş. Vücut köyündeki tüm zehirleri adıra tümör dediği torbalara dolduracakmış. Kanser hücreleri oksijen olmayan ortamda çoğalırlar. Vücudumuzu oksijensiz bırakmayacağız. Kanser hücreleri asit ortamda çoğalırlar. Yani metastaz dediğimiz olay asit ortamda olur. Enerji olarak şekeri kullanırlar. Şeker en tatlı zehirdir. Diyorlar. Kanserin nedenini en çok işlenmiş gıdaların kullanımı ve vitamin eksikliği olarak anlatıyorlar. Unutmayın diyor, kanser denen bir hastalık yoktur. Kanser sadece B12 vitamini eksikliğidir, mineral eksikliğinden başka bir şey değildir diyor. Ağır yan etkileri olan kemoterapi, ilaç tedavisi, ameliyatı kesinlikle kabul etmeyin diyor. Kanser, Birleşmiş Milletler'in aşı zehirlerini, hazır gıda zehirlerini, sudaki klor zehrini, uçaklarla havaya sıktıkları zehirleri, meyvelere, sebzelere, tahıllara attıkları tarım zehirlerini, radyasyon zehirlerini kendi ürettiği tümör denen torbalara doldurmuş. Böylece Birleşmiş Milletler'in zehirleri vücut köyü sakinlerini öldüremiyormuş. Çünkü vücut köyüne giren zehirler tümör denen torbalara hapsedilmiş. Kanser, içi Birleşmiş Milletler'in zehirleriyle dolu olan tümör torbalarını bağırsak denen atık boşaltma kanalı, ter denen atık tahliye delikleri, sümük denen atık giderme sıvılarıyla vücut köyünü zehirlerden temizliyormuş. John D. Rockefeller, ilaç endüstrisinin kurucusu olarak kabul edilir. Ve aynı zamanda tıbbi hataların şu anda Amerika'da 3. önde gelen ölüm nedeni olmasının da sebebidir. Bu, doktorlara karşı bir suçlama değildir. Her şeyden çok, onlar Washington'daki en büyük lobi gücünün baskısı altındadır. İlaç endüstrisi her yıl yasaları, politikaları ve kamu algısını etkilemek için büyük petrol şirketlerinin en az 2 katı kadar harcama yapıyor. Amerikan tekelciliğinin mimarı John D. Rockefeller yüzünden, başka hiçbir sektörün hayatımız üzerinde ilaç endüstrisinden daha fazla etki gücü yoktur. Arkadaşlar, yani Allah korusun kanser falan olduğu zaman zaten kaliteli yaşatmıyorlar sizi. O kemoyla memoyla, yani affedersiniz, öküze vursanız öküz dahi kaldıramıyor onları. Radyoydu, radyasyondu falandı. Tamam mı? Onun için bırakın. Bak burada birisi vardı. Bir hemşire anlattı bana. Teyzesi Portekizli. Çok güzel saçları varmış teyzesinin. Dişleri çok güzelmiş. Mesela öyle şey yapmışlar. Kabul etmemiş ve kadın yaşamış yani. Therapeutic drugs are the only classification of drugs that the prescribing doctor gets a direct cut of. So if your doctor prescribes chemotherapy for you, here's how it goes, more or less. The doctor buys it from the pharmaceutical company for $5,000, sells it to the patient for $12,000, insurance pays $9,000, and the doctor pockets the $4,000 difference. And there ought to be a law. Doctor to prescribe your drug, and you're fired. Great. The base pays for shitbirds. It's commissions that get you into paradise. You know we bill on a full day? A year? A month. 48 grand a year on one patient? Or $500,000 on 10. Is that real? Birleşmiş Milletler vücut köyü sakinlerinin bunca zehre rağmen neden ölmediklerini araştırmaya başlamış. Birleşmiş Milletler çok geçmeden kanser denilen bir adamın tümör denen zehir toplama torbalarıyla tüm zehirleri topladığını ve vücut köyünden attığını görmüş. Birleşmiş Milletler kendi memurlarına emir vererek kanser denilen adamın kötü biri olduğunu söylemiş. Kanseri düşman ilan ederek vücut köyü sakinlerine bedava kanser testi yapmaya başlamış. Bedava kanser testleriyle öldürmek istediği kişilere kanser teşhisi koyup kemoterapiyle öldürüp kanserden öldürtüyormuş. Kanser testleriyle vücut köyü sakinlerini radyasyon ve zehirlerle zehirleyip yine kanserin tümör denen torbalar üretmesine sebep oluyorlarmış. Yine vücudu zehirlerden temizlemek için gelen kanseri düşman ilan edip yine kemoterapiyle vücut köyü sakinlerini öldürüyormuş. Birleşmiş Milletler'in biyopsi alınması gerekli dedikleri vücut köyü sakinleri tümör torbalarının biyopsi için kesilmesine izin vermişler. Deliren tümör torbalarından Birleşmiş Milletler'in zehirleri vücut köyüne atmaya ve köylüyü zehirleyip öldürmeye başlamış. Birleşmiş Milletler memurları bakın gördünüz mü? Kanser denilen adamın tümör denilen torbaları sizi öldürüyor. Gelin bu torbaları ameliyatla alalım, sorunu kökünden çözelim demişler. Bu kitap çıktıktan sonra kitabın toplatılmasını ve yargılanmamı istediler. Evet. Ondan sonra ancak savcılıkta benim yaptığım
savunma sanıyorum savcı bayanın hoşuna gitti. Ondan sonra duruşmaya gerek görmediğine dair karar aldı. Onkoloji Derneği'ne de bildirdi. Üst merciye şikayet edebilirsiniz. Yani dava açılmasında ısrarcı olabilirsiniz diye. Ancak Onkoloji Derneği bu yola gitmedi. Böylece kanser cinayetlerinden yargılanmaktan kurtuldum yani. Evet. Öyle. Medication for the treatment of breakthrough cancer pain. Massachusetts General Hospital found that the risk for both patients using Lonafin were less than its first sublingual fentanyl spray. Tarım ilaçlarından glifozat denilen madde meme kanseri yaptığı biliniyor. Ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Annemde var, bende de olacak. Böyle bu şekilde çocuklar, insanlar korkutuluyor, strese sokuluyor. Erkeklerde prostat kanseri de aynı şekilde. Tiroid kanserleri de aynı şekilde. Kanser için sömürgecilerin ve insanlığın düşmanlarının tam bir kanser endüstrisi inşa ettiklerini ve çok büyük paralar kazandıklarını özellikle vurguluyor. Only reason chemotherapy is used is because doctors make money from it. Period. It doesn't work 97% of the time. If Ford Motor Company made an automobile that exploded 97% of the time, would they still be in business? No. This is the tip of the iceberg of the control that the pharmaceutical industry has on us. Birleşmiş Milletler memurları eğer ameliyatla kanserin tümörlerini almazsak hepiniz ölürsünüz demişler. Öleceğinden korkan vücut köyü sakinleri Birleşmiş Milletler memurlarının bıçaklarının altına yatıp tümörlerini aldırıyorlarmış. Kanserin vücut köyünü zehirlerden korumak için koyduğu tümör torbaları olmayınca zehirler tüm köyü sarmış. Vücut köyü sakinleri eskiden olduğu gibi zehirlenmeye ve hızlıca ölmeye başlamışlar. Birleşmiş Milletler'in memurları tam fırsatını bulmuşken bakın gördünüz mü? Kanserin tümör torbaları hepinizin ölmesine sebep oluyor. Gelin kanseri kemoterapiyle öldürelim demişler. Vücut köyü sakinleri yine Birleşmiş Milletler'e inanıp kemoterapiyle kanserin öldürülmesi gerektiğini kabul etmişler. Kemoterapiyle kanseri öldüreceklerini ve hayatta kalacaklarını düşünen köylüler, Birleşmiş Milletler'in kemoterapi ve akıllı ilaçlarıyla kendilerini yıllarca zehirletmişler. Kanseri öldürmek için aldıkları kemoterapi aslında çok ağır bir zehirmiş. Kemoterapi kanseri değil, vücut köyü sakinlerini öldürüyormuş. Kemoterapinin zehir olduğunu anlayan köylülere ise akıllı ilaç denen başka bir kemoterapi zehri veriyorlarmış. Üstelik bu zehirler o kadar pahalıymış ki Birleşmiş Milletler kemoterapinin ücretini herkesin ödeyemeyeceğini bildiği için sağlık sigortası diye bir sistemle kemoterapinin parasını herkesten alıyormuş. Vücut köyü sakinleri ise kemoterapi ve akıllı ilaç zehirlerinin bedava olduğunu düşünüyormuş. Lakin verdikleri vergiler ve sağlık sigortasıyla tüm servetlerini Birleşmiş Milletler'e akıtıyorlarmış. Pharma's dirty little secret. Mine is the little and secret. What the speaker program is where you fly Frisco Beach, and if you're doing a slide deck, so everyone can get back to hitting on drug reps, and then they fly home and they write you drug. And everybody was doing it too. Vücudun bağışıklık sistemini çöktüğünü gösteren bir şey. Bağışıklık sistemini neler çökertiyor? Başta sigara, dumanlar, yanlış beslenme, şeker, ekmek, modern buğdaydan yapılan şimdiki ekmekler. O zaman kanser, grip gibi bir hastalık, kanser önemli bir hastalık değil dediniz. Tabii ki değil. Neden bu kadar çok insan ölüyor kanserden? Kanser öldürmüyor, kanser ilaçları öldürüyor. Farkında mısınız? Yani kemoterapiler. Kemoterapi öldürüyor, bunu bütün dünya kabul etti artık. Şimdi onkologlar bana saldıracaklar ama kanser öldürmez. Kanser ilaçları öldürüyor. Bunu onkologlar da söylüyor. Sağlıklı beslenmeyle kanseri de yenebilir miyim? Tabii ki. Kitapta yazıldı. Benim kitabımda da var. Alıp okusunlar. This kind of money. Well, it's a 10% commission on total net sales. You just walked in off the street and all bringing pain relief to cancer patients in agony. Is that a bummer? Is that a bummer? Kanser sadece vücut köyü tamamen ortadan kalkarsa ölüyormuş. Çünkü kanserin görevi zaten vücut köyünün zehirlerini temizlemek ve vücut köyünü zehirlerden korumak. Kanser, kemoterapi ve akıllı ilaç denen zehirlere karşı fırsat buldukça daha fazla tümör torbası üretip o zehirleri bu torbalara dolduruyormuş. Kanserin torbalarını gören Birleşmiş Milletler memurları biyopsiyle torbaları patlatarak ve tümörleri ameliyatla alarak vücut köyünü korumaya çalışan kansere karşı büyük bir savaş ilan ediyorlarmış. Aradan yıllar geçmiş. Birleşmiş Milletler kanseri düşman ilan ederek vücut köyü sakinlerini biyopsi, ameliyat, kemoterapi ve akıllı ilaçlarla zehirlemiş ve milyonlarca vücut köyü sakinini öldürmüş. When women get together and do a 5K run for breast cancer, all of that money, do you think any of that money goes to nutritional research? Do you think any of that money goes to homeopathic research or acupuncture or traditional Chinese medicine or naturopathic research? No.
all of it goes to drugs and surgery, which do not work. A doctor. You owned your territory. You own a doctor. Tory. Own a doctor. Just as greedy and horny as ever. Your doctor like to sell. Be family to him, be a friend. Bunların hepsi sömürgecilerin ceplerini doldurmak içindir diyor. Çünkü kanser tedavisi çok zaman önce bulunmuştur diyor. Peki ne öneriyor? Limonu dondurun diyor. Buzdolabında saklayın diyor. Sonra rendeleyin diyor. Yemeğinize katın diyor. Ve tuzlu suyunuzu ihmal etmeyin diyorum. Halip tuzu alıyorsunuz. Tuzlu suyu hazırlıyorsunuz. İçeceğiniz bir bardak suya 1-2 damla. Bu kadar. Deterjanlardaki bromür, deterjanlarda bulunan klorür ve florür, diş macununda bulunan florür. Kokular, yani radyasyon çok tehlikeli ve İngiltere'de yapılan çok önemli bir çalışma var. Mamografi yapılan hanımlarda meme kanseri arttı diye. Birleşmiş Milletler en son sağlıklarını ve mallarını iliklerine kadar sömürdüğü vücut köyü sakinlerini topluca öldürmek istiyormuş. Bunu yapabilmek için kanser aşısı ürettim, herkese ücretsiz yapacağım demiş. Vücut köyünün ahmak sakinleri kendilerini öldürecek olan kanser aşılarını da olmayı kabul etmişler. Birleşmiş Milletler tarafından tüm köyün kanser aşısıyla öldürüleceği sırada vücut köyündeki uyanıklar sokağı sakinleri vicdana gelmişler. Birleşmiş Milletler'in bu zulmüne daha fazla dayanamamışlar. Ahmak olan ve Birleşmiş Milletler'in zehirleriyle hastalanan, sakatlanan ve öldürülen vücut köyü sakinlerini bu zulümden kurtarmak için harekete geçmişler. Ağır metaller vücuda girmeyecek, vücut çok kurcalanmayacak, doğal beslenecek. Birleşmiş Milletler tarafından zehirlenip öldürüldüğünü anlayan vücut köyü sakinleri uyanıklar sokağının tavsiyelerine uymuşlar. Artık hiç kanser olmuyorlarmış. Kanser olsalar bile hızlıca şifa buluyorlarmış. Böylece Allah'a ve verdiği nimetlere bolca şükrediyorlarmış. Kanser yayılmaya devam ediyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tümörünüz hiçbir zaman alınmamış. Ne kadar ömrüm kaldı? Birkaç ay, en iyi ihtimalle. Hala yapmam gereken şeyler var. Şimdi oyun oynama zamanı. Hepiniz beni tedavi ediyormuş gibi yaptınız. Ama benim sizler için planladığım şey oldukça gerçek.